Bugün çok özel bir analiz var. Avrupa'nın önde gelen savunma stratejistlerinden Profesör Tim Wilson, NATO'nun son tatbikatı Steadfast Dart 2026'yı ve Türkiye'nin oradaki ezber bozan varlığını değerlendirdi. Özellikle TCG Anadolu ve yerli SİHA'larımız için Avrupa savunmasının yeni doktrini vurgusu yapması, dışarıdan bir gözün mühendislik başarımızı nasıl gördüğünü kanıtlar nitelikte. Şimdi bu sarsıcı analizi sizin için hazırladığım teknik detaylarıyla istiyoruz. Hemen ardından bu başarının arkasındaki mühendislik sırlarını konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Almanya, Avrupa savunma planlamasının her zamankinden daha acil, daha şeffaf ve daha dürüst göründüğü bir dönemde NATO'nun Steadfast Dart 2026 tatbikatına ev sahipliği yapıyor. Bu tatbikat, hızlı takviye kuvvet gönderimini, sınır ötesi hareketliliği ve müttefik kuvvetlerin tek bir vücut gibi savaşma kabiliyetini test etmek için inşa edildi. İşte bu ortamda Türkiye, sahaya muazzam bir güçle çıktı ve arkasında çok keskin bir iz bıraktı. Bazı sosyal medya mecralarında bu durum, Viyana kuşatmasından bu yana Avrupa'daki en büyük Türk askeri varlığı olarak nitelendirildi. Elbette bu etkileyici gücü iki temel damarda incelemek gerekir. Birincisi, işin ölçeği. Çok uluslu, geniş bir çerçevede yürütülen tatbikata yaklaşık 2000 Türk personeli katıldı. 66. Mekanize Piyade Tugayı'na bağlı Türk mekanize unsurları, Wunstorf hava üssü üzerinden Almanya'ya intikal etti. NATO'nun müttefik tepki kuvveti modeli kapsamında asıl mesele gösteriş değil, hazırlık, hız ve entegrasyon. İkinci ve en önemli damarsa, arkasında devasa bir donanım barındıran sembolizmdir. Bu tablonun merkezinde Türkiye'nin helikopterler, çıkarma birlikleri ve yeni nesil gemi konuştuğu insansız hava araçları için deniz tabanlı bir harekat platformu olarak konumlandırdığı amiral gemisi TCG Anadolu vardı. Bu gemi artık bir SİHA uçak gemisi olarak anılıyor. Kiel'de tatbikat sırasında gemide konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ercüment Tatlıoğlu, bu intikali gücün ana vatan sularının çok ötesine yansıtılmasının bir kanıtı olarak çerçeveledi. Caydırıcılık, tekrarlanan kanıtlara dayanır. Steadfast Dart bu kanıtı dünyaya sundu. Türkiye bu sayfaya büyük bir mühür vurdu. Üstelik bunu Amerikan veya Avrupa yapımı silahları kullanarak değil, kendi yerli ve milli üretimi olan ekipmanlarıyla başardı. TCG Anadolu önemlidir. Çünkü bu gemi sadece bir gövdeyi değil, bir doktrini temsil etmektedir. Geminin tasarım odağı artık kısa bir güverteden otonom sistemlerle yürütülen gözetleme ve hassas vuruş kabiliyetine evrilmiş durumda. Bayraktar TB3 bu konseptin tam kalbinde yer alıyor. Amiral Tatlıoğlu iki ana iddiayı vurguladı. Birincisi, Türk deniz piyadelerinin TCG Anadolu ile çok uzak mesafelere taşınarak bir erişim kapasitesi gösterisi yapılması. İkincisi ise silahlı insansız hava aracı TB3'lerin ilk kez bir NATO tatbikatında kullanılması. Baltık Denizi semalarında havalanan bir TB3 sadece modernlik sinyali değil, aynı zamanda müttefiklere sunulan yeni bir savunma şemsiyesidir. Sonuç olarak şunu görmeliyiz. Türkiye artık sadece bir tüketici veya NATO'nun kenarında bir bekçi değildir. Profesör Wilson'ın analizi çok net. Türkiye artık Avrupa savunmasının merkezi bir oyuncusu ve NATO'nun sıkı bir eklemi haline gelmiştir. Kendi teknolojisini üreten, kendi doktrinini sahaya süren ve müttefiklerine yeni çözümler sunan bir Türkiye var. Artık Avrupa savunması planlanırken Türkiye masanın en stratejik noktasında yer alıyor. Evet arkadaşlar, Profesör Tim Wilson'ın analizi aslında her şeyi özetliyor. Türkiye artık Avrupa savunmasında sadece bir ortak değil, teknoloji üreten bir güç merkezi. TCG Anadolu ve üzerindeki otonom sistemler, yapılamaz denilenin teknik bir zaferidir. Artık sahada teknolojisiyle kural koyan bir Türkiye var. Siz profesörün vazgeçilmez Türkiye tespiti hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.